Herkese merhabalar. Yine yeni bir Grand Seiko Evet. yayınıyla karşınızdayız. Bu seneyi Grand Seiko açısından gayet dolu dolu geçirdik. Doğru. Otomatik, Spring Drive, High Beat derken yeni bir modelle karşınızdayız. Nedir bu model Burak? Bu model Sport Collection GMT SBGM 247. Bunu seçme sebebimiz neydi? Aydın Saat'teki dostlarımıza çok teşekkür ederek lafa başlamak istiyorum. Gerçekten Grand Seiko gibi önemli, özel bir markayı bize pek çok örnekle inceleme şansı verdikleri için. Bu bizler için çok önemli bu saatlere erişebilmek. Bunun dışında Grand Seiko'yu kanalda yayınlamak, kanalda Grand Seiko'ya yer vermek konusunda izleyicilerimize bir söz vermiştik zaten. Bunu elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Grand Seiko'da High Beat otomatik, Spring Drive ve Quartz saatler konuk ettik. Yani Grand Seiko'nun hem inovatif, yenilikçi hem de geleneksel tarafını inceleyip masaya yatırmaya çalıştık ve bu konuda faydalı olduğumuzu umuyorum. Bugün tekrar bir otomatik saat seçtim. High Beat olmayan otomatik bir saat. Bunu seçme nedenim de aslında çok güzel bir everyday watch olması. Yani lüks, spor, kaliteli, her gün takılabilecek, her okazyona uygun, güzel ve çok yönlü bir model seçmek istedim. SBGM 247 Sports GMT de bence bu anlattığım tasvire tam olarak uyuyordu. Peki biraz tanıtsan bize modeli, aklına ilk gelen yorumlar saat hakkında nelerdir? Saat GMT özellikli bir saat. GMT bizim çok sevdiğimiz bir komplikasyon. Çünkü çok seyahat eden insanlar için ya da en azından arada sırada bile olsa seyahat eden insanlar için GMT fonksiyonu gerçekten kullanılabilir komplikasyon haline geliyor. Yani kronografla birlikte bence geleneksel saatçiğin en kullanılabilir komplikasyonlarından biri. Tabii GMT olduğu için tarih göstergesi de var. Dolayısıyla ben fonksiyonel açıdan gayet başarılı bir saat olarak buldum. Spor saatler artık lüks saat segmentinde her gün takılabilecek saatler biliyorsun. Yani insanlar eskiden belki lüks saatler daha böyle özel günlerde takılan veya her gün her kıyafette tercih edilmeyen saatlerden ama bu algı belki geçtiğimiz son 30 yılda yıkılmış vaziyette. GMT özellikle bu saatte bence bu konuda başarılı bir örnek. Biraz teknik detaylarından da bahsedeyim. Paslanmaz çelikten yapılmış bir kasası ve bileziği var. 40,5 mm'lik kasa ve yaklaşık 14,4 mm'lik bir kalınlık biraz var. kalın aslında bakıldığı zaman saat. Yani kalınlık konusunda aslında şöyle, sonuçta GMT olduğu için ve otomatik olduğu için aynı zamanda 200 metre gibi önemli bir su geçirmezlik de sunduğu için bu kalınlığı çok dert etmedim. Yani benim kullanımımda da kolumda saat kalın bir saatmiş ya da ağır bir saatmiş gibi hissettiğimde söyleyemeyeceğim. Bunun iki önemli nedeni var bence. Bir, Grand Seiko'nun özellikle bu tür modellerinde kasanın alt kısmında, boynuzların kenarlarında uyguladığı çok güzel hatlar var. Bu hatlar kasayı hafif bir kavisle yukarı doğru kaldırıyor ve sizin bileğinize temas eden kısım kasanın tamamı değil, o hatlarla sınırlı olan alan oluyor. Bu da saatin bilek üzerinde güzel oturmasını sağlıyor. Aynı zamanda kalın baklalı, içi dolu kaliteli bilezik de saatin genel ağırlığını bilek üzerinde iyi bence dengeliyor. Aynı şey senin White Birch için de geçerli olmalı diye düşünüyorum. Şu an oynadığın o tepe saat 4 hizasında. Evet. Yani bunun sebebi nedir Burak? Yani tamam Seiko'da böyle bir şey var zaten. Saat 4 hizasında birçok model görüyoruz tepenin konumlandırıldığı. Fakat yine Grand Seiko gibi böyle çok özel bir saat. Orta seviyenin artık biraz üstüne çıkan mekanik bir saat. Evet. Yani 4'ün hizasına tepeyi koymanın genel anlamda yani tasarım tarafı dışında bir mantığı var mı? Kurma kolu saat 3 noktasına konduğunda bileği şu hareketi yaptığın zaman bileğin üzerine kol değerek insanı rahatsız ediyor. Ama buraya aldığın zaman burada oluşan kemikteki boşluktan dolayı şu hareketi yaptığında saat 4 noktasındaki kurma kolu tolere edilebiliyor. Tolere edilebilir bir rahatsızlık veriyor veya hiç rahatsızlık vermiyor kola veya bileğin şekline göre. Seiko'nun bunu yapmasının nedeni açıkçası eski saatlerinde böyle. Hala aynı nedenden dolayı mı yapıyordur? Yoksa mekanizma altyapısı mimarisi olarak belli bir mimariyi, belli bir formu kullanıp onu modifiye ederek devam ettiği için mi uyguluyordur onu bilemiyorum. Aynı şekilde ben sana bir soru sorayım. Sen White Birch'ü gayet keyifli bir şekilde kullanıyorsun. Gerçekten bu saati takıyorsun. Bunu görmekten dolayı çok memnunum. Kendimi biraz mesul hissediyorum bu saati Serdar'a aldırma konusunda. Kullandığını görmek direkten döndüm biliyorsun. Beğenmeseydim zaten sana doğru geliyordu. Peki senin White Birch'ünde mesela saat 4'te olmuş olsaydı kurma kolu saate olan bakışın değişir miydi? Bana bunu sorduğuna Değişirdi. göre. Kesinlikle almazdım. Yani almazdım. Almazdım çünkü gerçi şöyle bir şey var yani bu saatte beni etkileyen tabii kadran. Yani şimdi bu saatte tepeyi buraya alıp tarihi bence büyü bozulurdu yani. Başka bir modele doğru giderdim. Benim takacağım bir saat olmazdı o yani. Saat forumları jargonuyla deal breaker. Evet orada kesin gitmişti yani o. Genel anlamda konforu etkileyen diğer detaylar hakkında işte clips olsun, saatin lagları olsun, caseback olsun. Burada ufak bir engraving
engraving var. Taktığında bileğinde bir rahatsızlık falan hissettin mi? Ben bu saatle ilgili konfor manasında en ufak bir rahatsızlık hissetmedim. Bunu açıkça söyleyebilirim. Tabii saatle çok fazla vakit geçiremedim bu arada aslında. Onu da itiraf etmem yani bir lazım. Normal dışarıda takma şansımız olmadı. Ama yani ofis içinde kullandığım kadarıyla herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. Arkadaki engraving benim çok hoşuma gidiyor. Bence çok güzel bir engraving. Ben bu arada her saatin arkasının cam olmasından yana da değilim. Bunu daha önce de konuşmuştuk farklı videolarda. Pek çok saat sever için cam arka kapak ve oradan mekanizmanın gözükmesi çok güzel bir şey ama benim nazarımda bir mekanizmanın gözükebilmesi için gözükmeye değer olması gibi bir durum var. Evet. Bu da her mekanizmada olmuyor. Yani tamamen kendi adıma konuşuyorum. Bunun arkasının gözükmemesi bence çok daha güzel. Çünkü çok şık bir engravingi var. Bu arada içinde kalibre 9S66 var bu arada. Grand Seiko'nun orta üst seviye mekanizmalarından bir tanesi diyebiliriz. Otomatik bir mekanizma. Eğer açık olsaydı bu arada güzel bir mekanizma görüyor olacaktık. Yani dekorasyonu olsun, kullanılan parçaları olsun, mimarisi, tasarımı her şekilde bakmaya değer bir mekanizmaydı. Mekanizmaya girmişken kısaca ondan da bahsedeyim. 72 saat power reserve olan bir mekanizma bu arada. Gayet verimli, modern bir mekanizma. Cuma günü çekmeceye bırakıp pazartesi sabahı alıp hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Bunun dışında günlük sapmasını çok soruyor. Takipçilerimiz var. Memnun oluyorum bu detayı sorduklarından. Çünkü bence de önemli bir detay. Artı 5 eksi 3 saniye günlük sapma miktarı belirlemiş Seiko bunun için. Her iki yöne de birer saniyeyle KOSK yani kronometrik sertifika değerlerini geçtiğini söyleyebilirim. Şu an elindeki saatin müthiş bir kadranı var. Kesinlikle. Beni acayip etkiledi. O renkte bir saatim olsun kesinlikle isterim. Senin seçimin hangi renk olurdu bu kadranlardan? Koleksiyonda 2 tane saat var. 47 referansıyla biten yeşil, 45 referansıyla biten de mavi olanı. Açıkçası ben özellikle yeşilini istemiştim. Çünkü yeşilin tonu katalog çekimlerinde çok güzel gözüküyordu. Saat geldikten sonra fark ettim ki çekimden daha da güzel. Çok daha güzel. Lansman fotoğraflarında. Yani çok daha öte. Çok güzel bir yeşil tonu var. Bu arada yeşili gerçekten direkt ışık altındayken anlayabiliyorsunuz. Yani kapalı ortamlarda, ışığın az olduğu ortamlarda griyi andıran bir tonu var. Turuncu GMT kolu ve GMT yazısıyla birlikte çok güzel bir kontrast olmuş. Mavisinin de güzel olduğunu söyleyebilirim. Eğer mavisini düşünüyorsanız tabii ki olabilir ama bence bu saat kesinlikle yeşil alınmalı. Bu arada klipsten de bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu biraz bilezikten bahsetmiş olayım. Çünkü Grand Seiko'da bilezikle ilgili sorular ve bazen eleştiriler alıyoruz. Clips buton kontrollü bir clips ve katlanır parçaları machine dediğimiz yani sacdan değil solid masif metal parçalardan yapılmış. Dolayısıyla son derece kaliteli bir hissi var. Bir dalgıç saati olmadığı için uzatması yok ki bu benim için aslında güzel bir detay. Çok sevdiğim bir özellik değildi dalgıç uzatmaları. Ben bilekte gayet konforlu bir şekilde bunu kullandım. Operasyonel manada da bir sıkıntısı yok. Dolayısıyla bu saat klips ve bilezik açısından da benden tam not alıyor diyebilirim. Neyi değiştirirdin? Ben söyleyeyim mi? Sen tepeyi ben değiştirdin. direkt şöyle bir döndürürdüm. Yani ben açıkçası pek bir şey değiştireceğimi zannetmiyorum. Bezelden de memnunum. Yani kadran rengi de çok güzel. Tarih mevzusuna da takılmadım eskisi kadar. Bence gayet güzel. Yani evet başka markaların modellerini andıran bir tasarımı olmakla birlikte asla ve hatta bir klon ya da bir kopya olarak bakmıyorum. Burada bir defa kolları olsun, işte markörlerinin şekli, kadran rengi, camın kasadan yüksekliği, kasanın yan hatları son derece güzel bir saat. Son dönemde de markalar genelde bezelleri farklı materyallerden, alternatif materyallerden yapmaya başladı ki bu bayağı da tercih edildi son dönemde. Evet. Burada GMT bir saatte sabit ve klasik bir materyalden yapılmış bezel bence biraz saati daha böyle eski modelmiş gibi gösteriyor ama koydukları o özel renk kadranda bir şekilde görüntüsünü değiştiriyor saatin. Ben de çok beğendim. Evet. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok, bence dediğim gibi yani overall'da genel anlamda çok güzel bir lüks spor saat. Tek saat olarak olabilir. Tek Grand Seiko olarak olabilir. Yani her yerde, her koşulda kullanabileceğiniz, 200 metre su geçirmezlikle yazın da kolunuzdan çıkartmayacağınız güzel bir saat. Kesinlikle tavsiye ederim. Yeşil tonu piyasadaki yeşil kadran tonlar arasında açık ara ilk 3'e girer. Ben çok beğendim. Gerçekten mutlaka yakından görülmesi gereken bir saat. Bu söylediklerini destekleme amaçlı bu saatin kalibresini high beat'e çevirmek ister miydin? İsterdim. Güzel olurdu. Evet. Kendi tercihlerimi bir kenara bırakırsak benim için Quartz, Spring Drive, otomatik, High Beat otomatik hepsinin ayrı bir yeri var. Ve hepsinin arkasında yatan felsefeyi anlıyorum, biliyorum ve takdir ediyorum. Yani hiçbirini diğerinden daha üstünde görmüyorum bu arada. Hepsi kendi kulvarında çok güzel ve özel modeller. Ama sonuç itibariyle ben kendime bir Grand Seiko alacak olsam 2 tane olmazsa olmazım var. 1 metal bilezik her şeye rağmen. 2 High Beat. Bunların kesinlikle olması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Peki Burak çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yorumların Benim için zevkti. Kısa bir süre saat sende kalmış olmasına rağmen bayağı detaylı bir şekilde
Bizi aydınlattın. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlarımıza da bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.